Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Fenerbahçe 1-1 berabere kalmasına rağmen yine de arkadaşlar turu geçmeyi bildi. Futbol olarak girecek olursak arkadaşlar konuya bunca transferden sonra böyle bir futbol yani yer yer Gronik takımının böyle inanılmaz baskılarını izledik. Maçı daha yeni izledik, bitirdik arkadaşlar, yayına girdik hemen. Bir like atarsanız çok sevinirim bu arada. Bu kanalda destek istiyoruz sizden. Ee, Onca transfere rağmen tam Mason Greenwood oyuna girdi. Kaliteli bir oyuncu arkadaşlar, kesinlikle gösteriyor ama buralarda olmayacaksa mesela nerede olacak? Çok sıkıntılı bir maçtı. Bir gol yeseydi arkadaşlar sıkıntıya girecekti maç. Bir farkla giderek bu şekilde kazandı. Sonuç olarak kazandı mı kazandı arkadaşlar. Turu geçti. Saç baş yolduran pozisyonlar oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var bir tane aklıma gelen. Yani golde penaltıdan geldi bu arada. Üf, Yani arkadaşlar şu takımlara karşı bu şekilde oynamak, yani kadro değerini bile karşılaştırsan nasıl bir fark var? Ee, Bir sonraki tur için Sturm Graz geliyor rakip olarak. Orada ne olacak? O takım çünkü 6 farklı skor ya 6-0 toplamda 6 tane gol atmış rakibine. O şekilde bir daha güçlü bir rakip geliyor. Fenerbahçe'nin oyun planı, ya benim beğendiğim oyuncular arkadaşlar, Gendouzi'yi ben beğeniyorum. Gerçekten iyi de orta sahada. İsmail'i yer yer. Gornik. Ben ne dedim ya? Gronik mi dedik? Pardon arkadaşlar, Gornik. Gronik demişim ya. Gornik takımı dediğim gibi Fenerbahçe'yi böyle ablukaya aldığı dönemler oldu. Zamanlar oldu. Mert Günok olmasaydı yine Fenerbahçe buradan elenmiş bir şekilde gidecekti arkadaşlar. Mert Günok birazcık kurtardı Fenerbahçe'yi. Şöyle bir okuyalım haberleri dostlar. Zaten kısa bir yayın olacak. Toplamda 2-1'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi 3. e, ön eleme turuna yükseliyoruz. Fenerbahçe'nin paylaşımı bu şekilde geldi. Sanki böyle Fenerbahçelilerin de içi böyle biraz buruktur arkadaşlar. Ya buruk dediğim böyle bir endişeli bir sevinç. Hani sevinememiştir bile Fenerbahçeliler bence. E, Benim takımım olsaydı ben gerçekten böyle içim buruk sevinirdim. Şeref hocam hoş geldin. Aleykümselam, iyi geceler. Buradan sonra da diğer kanala yayına gideceğiz. Selamlar selamlar, hoş geldiniz dostlar. Anderson Talisca penaltı golüyle penaltıyı da çok klas ters köşeye yatırdı. Kaleciyi 45+10'da Michael Sacek attı. Golü Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Gornik Zabre ile deplasmanda 1-1 berabere kalıyor ve bir üst tura yükseliyor. Buna rağmen ilk maçta 1-0 kazanmıştı. Demiştik yani kendi sahasında da aslında çok az gol attı. Çok baskılı oynadı Fenerbahçe. Bir sürü pozisyon kaçırdı. Bu maçta da bazen Fenerbahçe Gornik'in baskılarına yanıt verdi. Bayağı bir onları ablukaya aldı orada Fenerbahçe. Ama onun dışındaki maç böyle biraz sıkıcıydı. Ee, Attıkları golde Fenerbahçeli oyuncular, yani Gornik takımının attığı golde bir penaltı da beklediler. Halbuki yoktu orada penaltı. Vallahi bilmiyorum, Fenerbahçeli dostlar ne düşünüyorsunuz? Yani biraz sıkıntılı gördüm ya Fenerbahçe'yi ben. E, Mesela keza Galatasaray'da öyle hazırlık maçlarında adını sanını duymadığımız takımlara yeniliyoruz mesela. Yeniliyor Galatasaray'da. Fenerbahçe, yani ben şu takımın ismini bile okuyamıyorum, öyle düşün. O takıma zar zor yeniyor falan bu kadar güzel bütçeli kadroyla. Arkadaşlar oturup düşünülmesi lazım bunların. Yani yeni bir sezon, yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe, tamam Şampiyonlar Ligi'ne kalsın diyoruz ama bu futbolla nereye? Nereye gidiyoruz? Kerem'le olmayacak. Ya Kerem'i şöyle diyeyim Mücahit. Kerem çok hareketli mesela bak. Mesela hareketli ama işte yani olmuyor. Onunla da olmuyor arkadaşlar. Çok hareketli bir futbolcu. Fenerbahçe'de onun kadar hareketlisi var mı bilmiyorum bu arada. Çok hareketli, çok sürekli istiyor ama işte ayak olmayınca olmuyor arkadaşlar. Ayağının iyi olması lazım. Barış Alper Yılmaz gibi işte. Şutum Gras arkadaşlar, diğer rakip sıkıntı. Daha fazla, daha güçlü bir rakip. Yani daha güçlü demek istemiyorum ama daha güçlü bir rakip. Garip yani. Bu izlediğim Fener hiç iyi değildi. Evet Şeref hocam gerçekten iyi değildi. Yani ben Fenerbahçeli olsam, ben ya Avrupa maçı arkadaşlar destekliyorum ben. Bütün takımlarımızı destekliyorum. Kıyamıyorum ben Avrupa'da oynayan Türk takımlarına mesela. Ama benim mesela için böyle şey garip, yani anladın mı? Şutum biraz eleyebilir mesela Fenerbahçe'yi böyle giderse. Bu şekilde giderse Fenerbahçe elenir arkadaşlar, söyleyeyim. Ya iki tane takımımız gitsin arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne. İngiltere'den 5-6 kaç takım gidiyor? İşte İspanya'dan 3-4 takım gidiyor. 5 takım, kaç takım gidiyorsa.
Biz de 2 tane gönderelim ya. Yıllar oldu arkadaşlar şöyle bir şey görmeyeli. Görelim artık böyle şeyler bizde. Evet, bir de şu meşale olay arkadaşlar. Yani şunların yapılmaması gerekiyor. Bak, zorlu bir rakip. Vallahi UEFA acımaz, keser cezayı. Patlarız. Yapmayalım bunu. Her takım için söylüyorum. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Trabzon'u. Şunları yapmayın abi artık. Yani tamam, show mov da. Onlar da şu şey, mesela havai fişek patlattı. Ya oğlum, şampiyon mu oldunuz Gornik? Hayırdır ya? Havai fişek falan patlatıyorlar. Sanki şampiyonluk maç gösterisi. Ya şampiyon olmuşlar, onu kutluyorlar falan. Maçın başında. İki taraflı olarak da bunları Fenerbahçe taraftarı yaktı herhalde. Ha işte Gornik mi yaptı onu da bilemiyorum. Mesela Fenerbahçe taraf, biz bununla meşhuruz ya. Biz de yapmış olabiliriz. Bu bizim ayak izimiz arkadaşlar. Sosyal, dijital ayak izi bu bizim. Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze nasıl bir takım oğlum? Şu ismini okuyamadığımız takıma yeni şey yapıyorduk ya. Vallahi kaybediyorduk. Deplasmanda Talisca'nın penaltısıyla 1-0 öne geçmesinin ardından stadı kaplayan meşale dumanı nedeniyle maça ara verildi. Yani hangi takım taraftarının yaptığını da bilmiyoruz. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 4 Avrupa Kupası ön eleme turunda da yoluna devam etti. Banko abi, şunu yazmayın artık. Opta'nın verisi arkadaşlar. Ya İsmail Kartal'la iyi gidiyor da işte futbol anlamında can sıkıcı gördüm, ben onu söyleyeyim abi. Can sıkıcı bir futbol vardı. Evet. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Sturm Graz maçlarının kadrosunu yarın gece 23.59'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda, bildirecek. Acaba Vedat Muriç dönecek mi bilmiyorum. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi playoff turundaki muhtemel rakibi 3 Ağustos pazartesi günü belli olacak. Ve buradaki rakipler daha zor. Yani bu futbolla Bodo'yu geçen sene Şampiyonlar Ligi'nden hatırlıyorsanız paramparça etti milleti yani. Lyon, Sparta Prag, Union, Senjola mı neydi, bir şeydi, öyle bir şeydi bu da. Arkadaşlar, sıkıntılı rakipler yani. Gornik'ti değil mi lan? Gronik değil, Gornik, aynen. Takımın adı bile çok kötü ya. İnanılmazız arkadaşlar. Fenerbahçe'yi tüm dünya tanıyordur. Gornik'i tutan taraftarlar bile bazen unutuyordur, öyle diyeyim yani. Öyle bir takım. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. en eleme turundaki rakibi yine Sturm Graz. İlk maç 4-5 Ağustos'ta olacak. Fenerbahçe'nin sahasında. İkinci rövanş maçı 11 Ağustos'ta Sturm Graz'ın sahasında deplasmana gidecek. Fenerbahçe çok önemli arkadaşlar. Yani Şampiyonlar Ligi büyük bir güç. Hem ekonomik olarak hem reklam açısından. Ama bazı oyuncular gerçekten, evet, elini taşın altına değil kendisini koymalı o taşın altına. Olmuyor bu şekilde. Fenerbahçe'nin 45+9'da Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı net pozisyon. Yani şunu nasıl, yani işte milli takım da aklıma geliyor mesela. Şunu nasıl kaçırabiliyorsun ya? Şu chatten böyle izleyenler arasından 10 kişi getirsek, 15 kişi getirsek 14'ü gol yapar bunu. O 15. de zaten Kerem olur. Dönüşünde de gol yedik diyor. Evet. Çok garip. Mert Günok Gorni karşısında 5 kurtarış yaptı. Arkadaşlar düşünün, bu maç 1-1 bitti. 5 oradan 6-1 bitebilirdi. Mert Günok'un güzel, iyi performansı. Valla yatın kalkın ahtapot musuna, örümcek misine dua edin. Öyle diyeyim size. Ceza sahası dışından şutta 4. Ceza sahası içinden şutta 1 top çıkarmış arkadaşlar. Mert Baba valla olmasa güme gidiyordu. Size bir şey diyeyim mi? Mert Baba'ya kalkın dua edin arkadaşlar. Evet, Talisca 2 maç 2 gol diyor arkadaşlar. Talisca sezona gollerle başladı. Geçen sezonda kaçırdığı penaltılar aklıma geliyor böyle. Ligde Fenerbahçe'yi bitiren penaltıydı o. Bizim Galatasaray maçındaydı değil mi penaltı? Bitirmişti. Bakalım nasıl olacak bu sezon Fenerbahçe için. Bu akşam Nathan Ake de gerçekten iyilerden birisiydi. Bu arada ben İsmail Yüksek'i de çok beğeniyorum arkadaşlar. Takımımda olsun isterim yani. Nathan Ake'nin de performansı bu şekilde dostlar. Birazdan FOTMOB'dan da genel reytinglere bakarız. Nathan Ake, maça fena başlamadık ama attığımız golden sonra istemediğimiz şekilde geri çekildik ve pozisyon üretmelerine sebep olduk. Bizim kimliğimiz bu değil. Kanka bir dur, yeni geldin. Ne bu da, ne diyor oğlum? Ne diyor oğlum? Arkadaşlar, Fenerbahçe zaten, bak şöyle diyeyim. 1-0 kendi sahanda yendin. 1-0'da deplasmanda öne geçtin penaltıyla.
Abi biz Türk takımları milli takımımız neden topu ayağımızda tutmuyoruz? Haldır 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 saldır saldır bir şeyler. Oğlum şu topu çevirin, rakibi bir yorun, geriye getirin, geriye çekin, kontraya gidin. Neden bunu ya? Zaten adamlar saldırmak zorunda arkadaşlar. 2-0 gerideler. 2 tane skor bulmak zorunda adamlar. Pas oyununa çevir. Adamlar baskıya gelsin. Bütün takım baskıya gelsin. Hızlı oyuncularım var. Talisca, Kerem, bir sürü oyuncusu var yani. Osterwolde, Semedo hepsi hızlı oyuncular. Abi bir kontratak taktiği yapamıyor mu bizim şu takımlar ya? Önüne geldiği zaman bas baba kontrayı, ikinci golü bul. Üçüncüyü bul. Ondan sonra zaten dağıtırsın takımı. 5-6 atacağı maç Fenerbahçe'nin bu arada bu maç. Ama işte taktik ve ABCD planlarının olmayışı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Maalesef futbolda kalite farkı Gornik Zabri'ye karşı bile ortaya çıkıyor maalesef. Gornik ne abi ya? Nathan Ake, Skriniar ile iletişimimiz çok iyi. Üst seviyede bir oyuncu. Ona karşı da oynamıştım. Topla çok iyi, çok zeki bir oyuncu. Eminim ki haftalar geçtikçe daha da iyi bir ikili olacağız. Penaltıyı da Skriniar aldı değil mi arkadaşlar? FV'de maçın adamı Mert. Kesinlikle Mert hocam. Kesinlikle Mert. Şöyle devam edeyim. Nathan Ake'yi nasıl buldunuz? Greenwood arkadaşlar böyle bir girdi, taşıdı, oyunu böyle bir götürdü ama sonradan bir durdu abi ya. Greenwood yani bu maçlar abi, bu maçlarda görmek istiyoruz kaliteleri, verilen paraları. Her Türk takımı için söylüyorum bunu. Mert Günok maç istediğimiz gibi gitmedi, açık yüreklilikle söylemek lazım. Doğru söylemiş. Helal olsun. Helal olsun Mert'e. Yani bir şeylerin farkında olmak, üstünü örtmemek gerekiyor arkadaşlar. Batarsınız. Yani hataları örtbas ederseniz o hatalar her türlü önünüze çıkacaktır bir yerde. Mert Günok sadece yan toplarda değil, ben genel olarak her zaman çalışıyorum. Belki bunu dışarıya çok göstermiyorum. Sosyal medyayı çok fazla kullanmıyorum. Adıma konuşmalar yaptırmıyorum ama ben futbol hayatımın sonuna kadar çalışmaya devam edeceğim diyor. Bir örnektir Mert ya. Mert'i severiz. Milli takımda da kaleye geçse miydi diye düşünmüyor değilim. Hakem efendi abi şuna bakar mısın ya, hakeme yaptığı harekete bak, sarı görüyor bu herif. Şunu biz yapsak yani, bizim oyuncular yapsa müebbet falan yer yani. Ülkenin e, fus- Türkiye sınırları dışında futbol oynamasını falan bile yasaklarlar arkadaşlar. Harekete bak yani. Fenerbahçe'de bugün en çok hangi futbolcuyu beğendiniz? Ben sizlere sorayım. Valla Asensio bir de çıktı sonradan ya Asensio. Ben Guendouzi'yi falan çok beğeniyorum arkadaşlar ya. Valla gerçekten iyi bir topçu Guendouzi. Ama işte o da yani defansif anlamda çok iyi. Bir tık ilerisinde görmek gerekiyor. İsmail Kartal, biz iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. Hadi canım, niye hazırlanmayacak mı adamlar? Hazırlanacak tabii. Senin ama bunun da Arbeloa gibi arkadaşlar başka bir planı yok. Montella gibi bir planı yok gibime geliyor ya İsmail Hoca'nın. Avrupa'da bu tip maçlar oynamak kolay değil. Rakibimiz iyi bir takım ve iyi mücadele ettiler. Sonuçta turu geçmesini bildik. Bundan ders çıkarmalıyız ve artılar eksiler konusunda çalışmamızı sürdüreceğiz diyor. Abi ben bir yerden Real Madrid'e bağlayacağım burada ya. Real Madrid. Birazdan da o yayına geçeceğiz arkadaşlar. Oranın yayınına geçeceğiz. Hemen şöyle bir Fotmob'a geçiş yapalım dostlar. Şöyle geleyim. Buradan da bir oyuncuların puanlarına bakalım. Mert Günok 7.2, Semedo 7.1, Skriniar 8.0 zaten penaltıyı da aldırdı. Ake 7.1, Osterwolde 6.9, Fred 7.2, Guendouzi 7.4, Kahveci 6.7. Abi bu adamın falan ne işi var burada? Yapmayın ya. Daha takım oturmamış. Ya Mustafa hocam hoş geldin bu arada. Oturmamış mı, kalkmamış mı vallahi bilmiyorum ama çok kötü. Vahim gözüküyor yani durum. Asensio 6.0. Asensio'da böyle Asensio'da şeyi görüyorum ya, ben böyle Alex vari şeyler görüyorum ama etki koyamıyorlar oyuna. Mesela Greenwood da girdi, böyle bir etki, lan ben buradayım buradayım diyemedi yani bence. Kerem 6.2, Talisca penaltı golüyle 8.1. Maçın oyuncusu Talisca'yı seçmezsiniz herhalde. Bence Mert Günok'u seçelim. Baksana adam. Saçek mi Sadek midir? Saçek 8.8'de oynuyor. Golü de atmış. Atan oyuncu o. Onların puanları da bu şekilde arkadaşlar. Yani tanıdık bir tane oyuncu var mı şurada ya? Hiç ömrünüz billah gördünüz mü ya? Mesela 40 yaşında olup işte böyle İtalya'da oynayıp sonra buraya gelmiş biri falan da yok yani. Öyle bir takım. Ama şu herife ayar oldum ben ya. Şu var ya Dimi. Şu herif abi Osterwolde'ye falan böyle bir köşe toplarında, korner vuruşlarında böyle garip garip hareketler yapıyordu. Ben ayar oluyorum mesela böyle şeylere ya.
Topçu olsam tokat atardım ona herhalde. Ben profesyonel bir futbolcu olamazdım bu yüzden. Kanım dondu orada. Şöyle arkadaşlar haberlere biraz daha bakalım. Sonra diğer Real Madrid yayınına geçeceğiz biz. Çok fazla da takılmayalım Mücahit burada istersen. Biz iyi hazırlandık. İsmail Kartal'ın bir açıklaması da var. Arbeloa. İsmail Kartal, Kerem'in karşı karşıya olan pozisyonu gol olsa belki de maç kopacak. Bunları değerlendiremedik. İsmail'in pozisyonu, Talisca, bu arada Talisca'nın kafa vuruşu falan da çok iyiydi. Ha. Şöyle ön direğe doğru koşu yapıp vurduğu kafa. Talisca birkaç kez pozisyona daha girdi. Denedi aslında ama olmadı. Turu geçtiğimiz için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu tip maçları oynamak kolay değil ve gelişmeye devam edeceğiz. Bu tip maçlar tamam, sezonun ilk maçları falan, takım yeni yeni oturuyor falan da abi. Onlar için de aynısı geçerli ya. Yapmayın. Bizim Türk takımlarının hepsi böyle. Maalesef. Maalesef böyleyiz arkadaşlar. Bu arada işte evet, Vedat Muriç'in dönüşüyle belki arkadaşlar, çok önemli bir golcü. Mbappe'nin arkasında gol krallığında La Liga'da ikinci olmuş bir adam. Küme düşen Mallorca'da gol krallığında ikinci olmak. Öyle bir takımda gol krallığına kafa kafaya oynamak Mbappe ile, yani Ferrari ile, dediğimiz gibi arkadaşlar yine Ferrari ile Cingen Kasa Ford minibüsün karşılaşması gibi bir maçtı arkadaşlar. Gol krallığı yarışıydı. Kanat lazım Fenerbahçe'ye. Kerem'in yerine Leao tarzı bir oyuncu lazım. Arkadaşlar eksiklikler olarak, yani defans hattında ben bir sorun görmüyorum ama işte o oyun sıkıştığı zaman orada gelip o 6 numaralardan Genduzi'lerin falan o topu oradan alıp ikinci bölge, üçüncü bölgeye ya topu sürerek ya da uzun toplarla, işte Arda gibi bir oyuncu lazım oraya. Arda Güler gibi böyle o topu ayağında tutup takımını rahatlatıp ileriye taşıyabilecek oyuncu, dedim ya, her takımda Arda Güler gibi bir oyuncu yok arkadaşlar. Salih, bu kanalda yayın açıyor muydun ya hocam? Dedim, Süper Ligi ve Türk takımlarını buradan takip edeceğiz. Yayınlarını açacağız. Bu sene Süper Lig'e giriyoruz mecbur. O yüzden buradayız. E, Bir şeyler olacak burada da arkadaşlar. Sizlerin destekleriyle like atarsanız da seviniriz. Abone olmayı da unutmayın dostlar. Dediğimiz gibi transfer gerekiyor arkadaşlar. Gitmesi gereken oyuncular da var tabii ki de Fenerbahçe'den. Onları da bekliyor olacağız. Bakalım kimler gelir. Musaba'dan ümitliydim, olmadı. Musaba Şerif 2 gibi ya, bence çok kötü. Fred onları yapamıyor. Evet abi, yapamıyor. Fener'in en büyük eksiği 9 numara ve sol kanat. 9 numarayı Vedat Muriç'le kapattılar ama sakatlandı. Şanssızlık oldu. Kanat dediğimizde sol kanat Kerem'in yerine, yani ne yapıyorsunuz abi? Bir şeyleri satın. Arabaları satın. Leao'yu alın oraya. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Hele Şampiyonlar Ligi grubuna kalırsanız eyvah eyvah diyorum. Bak, Galatasaray da çok kötü bu sezon. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı da elek edebilirler, söyleyeyim size. İsmail Kartal, taraftarlarımız bize güvensinler, bize inansınlar, biz yolumuza devam ediyoruz diyor İsmail Kartal. Taraftarlardan güven ve destek bekliyor. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe maç sonu yayınımızda bu kadar olsun. Birazdan diğer kanalda yayındayız. Oraya bekliyoruz. Salih Dinyo ana kanala bekliyoruz sizi. Arda Güler'in İspanya basınındaki haberleri, İspanya basında neler yazılmış, onlara bakacağımız bir yayın olacak. Haberler var. Yeni gelen oyuncular var. Kampa yeni katılan oyuncular var Real Madrid'de. Onlara bakacağız. Salih Dinyo kanalına geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın ve yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyoruz arkadaşlar. Hype haklarını da kullanmayı unutma. Allah'a emanet. Bay bay. Beşiktaş maçına da açarız yarın ya. Başakşehir'i bilmiyorum arkadaşlar. O kadar yetişir mi? Ben yayın açamam ki. Benim yarın sahnem var, olmaz. Gidiyorum ben. Bay bay.